Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Orkide çiçeklerimiz harikulade görüntüleriyle mest ediyor. Şu anda bu çiçeklerin görüntüleriyle emeğimizin karşılığını aldığımızı görüyoruz. Şu anda bu çiçeklerin zevkini çıkartma zamanı, emeğimizin karşılığını alma zamanı. Evet, bugün size orkide bakımında dalları ne zaman budamamız gerekiyor? Çiçek dallarını ne zaman budamamız gerekiyor? Çiçek dalları ile alakalı bilmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlara dikkat çekmek istiyorum. Evet, orkide çiçekleri uzun bir süre kalır ama bakın çiçekler döküldüğünde budanması gerekiyor. Burada dikkat edeceğimiz en önemli mesele çiçek dallarının uçlarının hareketli olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bazen orkide çiçek dalları yeniden uçlarından dal atabiliyor. Bununla alakalı orkidenizi tanıyorsanız, hangi orkide çiçek dalı attığını biliyorsanız bu orkideye bu nazarla bakabilirsiniz. Bakın şu orkidem geçen sene bayağı dal atmıştı. Şuradan yeniden dal büyütüyor bakın uçlarından. Evet, bu uçlarındaki hareketlilik devam ediyorsa kesinlikle budamamamız gerekiyor. Ne zaman budayacağız? Öncelikle bütün çiçekleri dökülmesi lazım ve ucundaki hareketlilik bitmiş olması gerekiyor. Bakın şurada uçlarında hala bir hareketlilik var. Bakın şunda bir hareketlilik tam gözükmüyor. Bu çiçeğim daha önceden de ucundan dal atmamıştı. Ama yine de kontrol edeceğiz bu şekilde. Evet, şöyle gösteriyorum. Evet, çiçekleri döküldükten sonra ve uçlarındaki hareket bittikten sonra budama işlemi yapacağız. Nereden budama işlemi yapacağız? Onu göstermek istiyorum. Şöyle bakın, dalın en son çiçek çıkan yerin, bakın şuradan, şu yukarıdan en son çiçek çıkan yerin hemen altından bakın şu boğumun üstünden, evet, şu orta yerinden budama yapacağız. Bakın her dalda bu nazarla bakacağız. En son çiçek çıkan yer bakın şurası, onun altından boğumun üstünden. Evet, şu boğumun üstünden budama yapacağız. Bu budamayı yapmazsak ne olur? Eğer geç kalırsak bu dal sararır ve kurur. Dalı komple kaybetmiş oluruz. Evet, en son çiçek çıkan yerin hemen altından, boğumun üstünden, bakın şu ikisinin arasından, boğumla çiçek çıkan yerin arasından, şu orta kısımdan keseceğiz. Evet. Ve uçlarındaki hareketle dikkat edeceğiz. Bu önemli. Çiçekler dökülmüş olabilir ama uçlarındaki hareket devam ediyor. Bakın şu boğum şurada, çiçek çıkan yerin hemen altından, boğumun üstünden keseceğiz. Birkaç tane örnek gösteriyorum ki daha iyi kavranması için. Şöyle uçlarındaki hareketliliğe bakıyoruz. Yeniden dal atma ihtimali olabiliyor. Çiçekleri dökülse bile eğer uçlarından yeni dal attıysa bu çiçeğin dalını budamıyoruz. Şöyle çiçeklerimi gösteriyorum. Diğer çiçeklerimde de aynı şekilde. Şöyle öncelikle çiçeklerimin güzelliğini göstermek istiyorum. Evet, bu çiçeğimizi de aynı şekilde en son çiçek çıkan yerin altından, boğumun üstünden budayacağız. Bakın bu çiçekte de geçen sene uç kesiminden dal atmıştı. Potansiyel bir dal atma özelliği var bu çiçekte. Bakın şöyle uçlarını gösteriyorum. Hareketlilik devam ediyor. Evet, şu çiçeğimi biliyorum ben. Ucundan dal atmıyor. Nasıl açtıysa öyle kalıyor. Ama yine ucundaki hareketlere dikkat edeceğiz. Evet, şöyle çiçeğimizi gösteriyorum. Evet, bu çiçeğim geçen sene ucundan sürekli dal atmıştı. Şöyle çiçeğini göstermek istiyorum. Evet, ucundaki hareketliliğe bakacağız. Yeniden tomurcuk atabilir. Yeniden dal atabilir. Bu nedenden dolayı budamadan önce uçlarındaki hareketliliği özellikle kontrol etmemiz gerekiyor. Şu çiçeğim de yine dal atma potansiyeli var. Evet, şu ortasından dal atan orkidemi göstermek istiyorum. Tomurcuklarını gayet güzel bir şekilde büyüttü. Şu çiçeğim de açtı. Şunu göstermek istiyorum. Bakın ucundaki dal kırılmıştı. Boğumdan yeniden dal attı. İşte
Budadığımızda, bakın doğru yerden budadığımızda boğumdan yeniden dal atabiliyor. Bunun için dalı eğer kaybetmek istemiyorsanız doğru zamanda doğru yerden budama yapmanız gerekiyor. Şöyle bir uygulama göstermek istiyorum. Ben bu pamuğun içerisine aloe vera jelini koydum. Aloe vera'nın jelin yaprağının bir kısmını kesip jelini tam boğumun üstüne koydum ve bunları ıslattım. Buradaki hedefim buradan yeniden bir dal çıkartmak ya da keyik çıkartmak. Eğer başarılı olursam bununla alakalı da bir video çekeceğim. Bir de şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Dallar güneşe doğru büyürler. Arada yönlerini değiştirirsek bu dalı da düz bir şekilde büyütmüş oluruz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, şimdi çiçeklerle güzel vakit geçirme zamanı. Sizler de bu tecrübeleri kullanarak orkidelerinizi güzel çiçek açtırabilirsiniz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.